Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz X-Large kurabiye tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifime ilk olarak yoğurma kabına 1,5 bardak kadar yoğurt ekliyorum. 1,5 bardak kadar toz şeker ekliyorum. Şekeri ekledikten sonra 1 bardak sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 milimlik bardak ölçüsüdür. Eklediğim malzemeleri spatula yardımı ile güzelce karıştırıyorum. Hiç elinizi değdirmeden kolay ve pratik bir şekilde hamurunu hazırlayabilirsiniz. Malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. 1 tatlı kaşığı dolusu karbonat ekliyorum. Eğer elinizin altında yoksa 2 paket kabartma tozu da kullanabilirsiniz. Malzemeleri spatula yardımı ile karıştırmaya devam ediyorum. Unu azar azar kontrollü bir şekilde ekliyorum. Ayrıca isterseniz bu tarife vanilya da ekleyebilirsiniz. Ben tarifi orijinal olarak hazırladım. Anne kurabiyesi diyenleriniz olacaktır mutlaka ama kesinlikle anne kurabiyesi değil. Anne kurabiyesinin içerisine 2-3 tane yumurta giriyor. Unu azar azar ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Bir yandan yarım bardak kadar kuru üzümü suda beklettim. Daha sonra bir bıçak yardımı ile küçük küçük doğradıktan sonra karışıma ekliyorum. Spatula yardımı ile karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra yarım bardak kadar da ceviz ekliyorum. Ceviz tamamen isteğe bağlı. İsterseniz kullanmaya da bilirsiniz. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Ben bu tarif için toplamda 4,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Ne çok aşırı yumuşak ne de sert bir hamur oldu. Kulak memesinden biraz daha yumuşak bir hamur. Kaşık yardımıyla bu şekilde alıyorum. Elimi yağlıyorum. Elimle yuvarladıktan sonra tepsiye alıyorum. Kek formunda kurabiye oluyor. İçerisi tamamen kek gibi, dışı da kurabiye gibi oluyor. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Ayrıca isterseniz portakal kabuğu rendesi de kullanabilirsiniz. Tamamen kendi damak tadınıza göre tatlandırabilirsiniz. Kurabiyeleri hazırlarken üzerine çok hafif bastırıyorum. Çok aşırı kabarmasını istemiyorum. Eğer kabarsın istiyorsanız daha yuvarlak bir formda hazırlayabilirsiniz. Kurabiyelerin hepsini hazırladıktan sonra üzerine toz şeker serpiyorum. Kesinlikle yumurta kullanmıyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar kurabiyelerimi pişirdim. Kurabiyelerim çok güzel bir şekilde kızardılar. İnanılmaz güzel kabardılar. İç dokusunu da yakından göstermeye çalışacağım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi,
Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.